Mavic Mini'nin FCC moda alma, yani CE'den FCC'ye geçiş hakkında bir arkadaş gerçekten bunu yapmış. Daha önce işte benim denemelerimde cihaz kendi GPS'inden tekrar teyitleyip kalkışa izin vermiyor. Önce sinyalini kendi o bizden onay beklemeden değiştiriyordu falan. 4-5 farklı yolla deneyip ama başaramamıştık. Aytaç arkadaşımla beraber denedim. Fakat olmamıştı. Bununla ilgili video da var zaten. Şimdi bir arkadaş yabancı bunu becermiş. Yabancı değil de muhtemelen İtalyan. Çünkü videosunda seslendirme kullanmış. Otomatik seslendirme. Bir metin yazmış. Onu işte çevirmiş falan. Neyse şimdi kısaca bahsedelim. Mavic Mini'nin iki versiyonu var. Paket kutu olarak. Model isimleri farklı. Bunun arasındaki fark sadece band farklılığı ve kumandanın sinyal gücüyle ilgili bir fark. Bu da yasalar buna izin vermediği için adamlar iki farklı model çıkarmış. Aslında 3 model var. Ama dünyada satılan 2 model var. Bir tanesi sadece Japonya'ya. Onu ayrı tutuyorum. Bambaşka bir konu. Şimdi bizi ilgilendiren EU tarafı. Cihazları biz Çin'den de alsak, Avrupa'dan da alsak EU olarak geliyor ve EU'nun iki tane bandı var. Dual band çalışıyor. Biri 2.4, biri 5.8'de. Fakat USA versiyon dediğimiz olayda, yani FCC olan versiyonda sadece tek band var, 5.8 ve sinyal güç şiddet olarak da gerçekten ciddi bir fark var. Yani neredeyse 3 katı falan gibi bir fark var. Fakat Amerika versiyonunda alsanız bile Türkiye'ye ya da Avrupa'da geldiğiniz zaman tekrar sanki CE'ymiş gibi sınırlama kendisine getiriyor. Fakat yine de EU versiyonunun Avrupa'da olanıyla FCC USA versiyonunun Avrupa'da ikisi beraberse yine USA olanının sinyal gücü daha fazla. Şimdi bu arkadaş ne yapmış? Fake GPS kullanmış yine. Fake GPS kullanarak yaklaşık 5.8'de ciddi derecede bir artış sağlamış. 2 katından fazla gibi. FCC versiyonlu, yani USA versiyonu cihazda da işte 1500 metrede 1600 metreleri işte 3500 metrelerden fazlaya zorlayacağını iddia etmiş. Şimdi buradaki değerlerin çok önemi yok. Çünkü burada arkadaş bunu test etmiş ya da yazmış gibi görmeyin. Bu kendi böyle bir olasılık, işte aşağı yukarı gibi fikir vererek yazmış. Olayı biz FCC yapıp C'den FCC geçirme cihazı, yani sinyal şiddetini kumanda üzerinden arttırma. Herhangi bir yazılım ya da drone üzerinde bir oynama yapmadan kandırmayla yine. Şimdi oradan bahsedelim. İlk önce drone kumandayla arasında nasıl çalışıyor? Normalde DJI Fly uygulaması üzerinden bu çalışıyor. Burada bir şema verilmiş arkadaş. Şimdi kumanda ile drone arasında Wi-Fi değişim için komut gönderiliyor. Drone da pozisyonunu gönderiyor. Drone pozisyonunu, yani şöyle aslında. Şimdi birincisi GPS. Drone'un içerisinde GPS var. Konumu buradan, gerçek konumu, siz fake GPS yapın ya da yapmayın, önemli değil. Çalıştırdığınız yerde açar açmaz drone uçuracaksınız. Çalıştırdığınız yerde gerçek konumu alıyor. Fake GPS olsun veya olmasın, tablet veya telefonunuz hiç önemli değil. Gerçek konumu alıyor. Pozisyonunu kumandaya gönderiyor. Kumanda da bulunduğu pozisyonun Amerika veya CE veya FCC bölgesine göre otomatik olarak Wi-Fi switch edip drone'a tekrar komutu veriyor. Normalde çalışma mantığı bu. Yani siz istediğiniz fake GPS bilmem ne yapın. İlk etapta kendi doğrulamasını yaptığı için kendi üzerindeki GPS'te FCC moda geçti sanıp tekrar kendi otomatik size onay vermeden, normal ben hayır sen fake GPS yapıyorsun ama ben pozisyonumu şu an aldım, işte Türkiye'deyim, filanca yerdeyim ve burası CE FCC'ye geçmişsin ama ben tekrar dönüyorum diyor. Sana hiç onay vermeden, sunmadan sadece bilgi veriyor ve o esnada motorları falan vesaire kalkışını yapamıyorsunuz. Şimdi bu arkadaş burada ufak bir trikle, yani ufak bir kandırmacayla, mantıklı bir kandırmacayla
olayı çözmüş. Şimdi buradan atlayalım. Şimdi Fake GPS de öncelikle demiş ki Fake GPS ile şurada göstereyim hemen. Fake GPS ile Amerika seçiliyor. İlk başta. GPS olmadığı bir ortamda yapacaksınız bunu. Onu da şöyle göstereyim. İlk başta drone'u GPS olmayan bir ortamda Fake GPS ile bir seferlik yapacaksınız bunu. Fake GPS ile şeye çevireceksiniz, göndereceksiniz. Amerika'ya göndereceksiniz. İlk etapta değiştirecek. CE'den FCC'ye geçirecek. Onu da yine 11'den sonra 149 göreceğiz. Yani Mavic Air ve Spark'tan hiçbir farkı yok. Benim daha önce yaptığımız, düzenlediğimiz, Aytaç Alhan'la düzenlediğimiz videoda FCC'yi alıyorduk. Fakat dışarı çıktıp uçurmaya kalktığımızda tekrar otomatik sinyal kalkışa izin vermeden önce kendi çeviriyordu. FCC alma kısmı GPS olmayan ortamda aynısını yapıyorsunuz. Yine 11'den sonra 149 göreceksiniz. Daha sonra cihazı falan her şeyi kapatıyorsunuz. Geçtiğinden emin olduktan sonra Fake GPS'i durdurmuyorsunuz. Şimdi bu arkadaş burada yapmış. Fake GPS durdurmuyorsunuz. Daha sonra dışarıya çıkıyorsunuz, uçuracaksınız. Yani Fake GPS'i yaptınız, cihazı kapattınız. Yarın, ertesi gün veya aynı zamanda uçurmak istediniz. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Mavic Mini normalde US modda bırakmıştık en son. Yani FCC modda bırakmıştık. Şimdi buradaki olay şu. Burada anlatıyor. Kısaca hemen hızlıca bahsedeyim burayı da. Şimdi cihaz normalde GPS'ini işte dediğim gibi kumandayla gerçek pozisyonu drone alıyor. Kumandaya gönderiyor. Kumanda da uygulama üzerinde ben buradayım, FCC bölgesinde değilim, CE'deyim deyip tekrar drone'a komut gönderip evet ben FCC'de yapmışsın beni ama CE'deyim ben. Gerçek pozisyonumu aldım deyip tekrar CE'ye geçiyordu FCC'den. Şimdi buradaki olay tamamen drone'un kendi GPS'ini alıp kumandaya iletmesi. Kumanda üzerinden de aplikasyona, yani tablet telefon üzerindeki DJI Fly uygulamasından değişiyor bu. Şimdi burada mantıklı bir hareket şu. DJI Fly uygulamasını kullanmamış. Yani onu ortadan kaldırınca drone kendi GPS'ini alsa bile iletecek bir yer yok. Yani alıp kumandayı iletecek. Kumanda da bunu uygulatacak bir orada obje kalmıyor. Dolayısıyla DJI Fly uygulamasını açmıyor. Ne yapıyor? Drone'u açıyor. Kumandayı açıyor. Önceden FCC yapmıştık bu arada. GPS dışarıya çıkardınız. Drone'u açıyor. Kumandayı açıyor. Telefon üzerinden siz DJI Fly uygulamasını açın fakat kumandayla telefon, tableti bağlamayın. Drone'la kumandanın bağlandığından emin olun ilk başta. O da nasıl oluyor? Şuradaki battery status inductor var. Indicator var. Bu yani kumandanın batarya durumunu gösteren şey. Aynı zamanda bu drone'la kumandanın bağlandığını da gösteriyor. O da nasıl? İşte bu normalde açtığınızda yanıp sönüyor. Yanıp sönme işlemi bitip de sabit durduğu zaman ışıklar, yani 2, 3'te veya 4'te fark etmez, 1'de de olabilir. Drone'la kumanda iletişimi kurulmuş oluyor. Normalde işte Mavic Air'de burada kırmızı ve yeşile dönen tek başına bir led vardı. Onu kaldırmışlar. Şimdi kumanda ile drone'un eşleştiğinden, birbirine haberleştiğinden emin olmak için bu bataryanın, şöyle yakın göstereyim. Şuradaki bataryanın durumunu gösteriyor. Işığın sabit yandığından emin oluyoruz. Daha sonra burada göstermiş drone'u normal pervanelerini çalıştırmak için işte çapraz veya karşılıklı olarak şöyle iki türlü motoru çalıştırma yöntemi var. Motoru çalışıp bırakıyoruz. Tamam mı? Bırakıyoruz. Pervaneler olduğu yerde dönmeye başlıyor. Ondan sonra telefon, tableti kumandaya bağlıyoruz. DJI Fly uygulamasını açıyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz. Buradaki olay nedir? Yani mantık olarak nedir onu anlatayım. Şimdi normalde Mavic Air ve Spark'ta ve bunda da olay şöyleydi. Havadayken, yani drone pervaneler çalışmaya başladığından itibaren kanal geçişine, bant geçişine falan izin vermiyor. Çünkü neden? Kumandayla
birkaç saniye kumandayla drone'un bağlantısı kopuyor. Kanalı değiştirmek için. Dolayısıyla bu bir güvenlik ya da bir sorun teşkil edebileceğinden bunu pervaneleri çalıştırdığınız an sinyali değiştiremeyeceği için program, ya ben kalktım, sinyali değiştiremiyorum. Fakat kalkmış da bulundum veya pervanelerim çalıştı, ben şu an sinyali değiştiremem diyor. Programı bu şekilde kandırmış oluyor. Fakat kesinlikle şundan emin olun, yine gerçek konumu her şeyi aldığı için Fake GPS'i kapatsanız olur. Home point'i yine bulunduğunuz yere alıyor. Yani drone'u kaldırdığınız yerde home point yine güncelleniyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Tekrar indireceğiniz zaman da yere indirdiniz. Orada da var mı bir şey bakalım. Yere indirme esnasında herhangi bir olaydan bahsetmiş mi? Hızlıca buraları geçelim. Şurada test yapmış. Muhtemelen yere indirince de hemen kapatmak gerekiyor. Ya da hemen yere dokunur dokunmaz muhtemelen bağlantı sökeceksiniz. Bu şekilde indirdikten sonra da geçmediğinden emin olun. Yani hemen kapatın, telefonla kumandanın bağlantısını iptal edin. Ve bunu her seferinde tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmayacak şekilde uçuşunuzu sonlandırın. Eğer geçmezse her kalkışınızda dediğim gibi telefonu veya tableti kumandaya bağlamadan direkt kumanda ile ilk başta drone eşleştikten sonra pervaneleri çalıştırın olduğu yerde kalkış yapmayın. Daha sonra telefonu bağlayın. Olay bu. Böyle yaparak gerçi burada take off demiş. Yani kaldırın demiş. Pervaneleri çalıştırın ve kaldırın. Yani belli bir miktar yükselin. Daha sonra işte telefon tableti bağlayın demiş. Olay bundan ibaret. Burada bayağı güzel. Ha, indirmeden önce de bakın burada yazmış. Warning demiş. Before landing, close the app and land with the remote control. In this way, Mavic Mini maintains the FCC mode and next flight you can follow the same procedure without having to use the fake GPS. Tamam, şimdi indirmeyi de şu şekilde. İndirmeden önce atıyorum tepenizde geldi. İşte 2 metre falan yaklaştınız. Telefonu veya tableti kumandadan bağlantısını sökün. Kumandayla drone arasındaki bağlantı devam ettiği için herhangi bir sıkıntı yok. Hemen veya telefonu kesmeseniz de olur. Uygulamayı kapatabilirsin direkt. DJI Fly App uygulamasını kapatın. Drone'u indirin. Yine FCC'de kalacak diyor. Tekrar çalıştırırken de aynı şekilde ilk başta kaldırın. Ondan sonra bağlantısını veya uygulamayı açın. Olay bu. Yani çok kolay bir kandırma şekli olmuş. Çok da mantıklı geldi şu an bana. Arkadaş aynı zamanda videonun devamında bunu test etmiş. Aradaki fark deniz üzeri işte. Gidiyor 3000'ler, 3500, 3600'leri zorlamış, 3700'lere gelmiş artık. Bataryadan dolayı dönüşe geçmek istemiş. Olay bu arkadaşlar. Mavic Minis olup da benim olmadığı için bunu deneme şansım yok. Mavic Minis olup da deneyen olursa beni ve bu videoda bilgilendirme olarak yazarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sorunuz olursa da beklerim.